Merhaba dostlar, Bir Sen Sor bölümüne daha hoş geldiniz. Buyurun, sizi dinliyorum. Şimdi Şahin abicim bize arkadaşlarımız yazıyorlar. Mailden gelen sorularımız da var. YouTube'da da tabii ki yani yorum olarak sorularını, akıllarına takılan şeyleri izleyicilerimiz, danışanlarımız bize soracaklar yorum kısmında. Mail kısmında da sorabilirler. Teşekkür ederim. Şimdi birkaç sorumuz var danışanlarımızın merak ettiği. Ben bunları sana yönelteyim. Sen de cevaplarsın abi o zaman. Tamam, buyurun. Şimdi abi birinci sorumuz meditasyonlar normal yaşantımızı ne yönde değiştirir? Ve meditasyon yapmak normal yaşantımızda bize faydası nedir? Yani hayatımızı kolaylaştırır mı? Kolaylaştırırsa ne şekilde, ne kadar kolaylaştırır diye sormuş danışanımız. Tabii ki meditasyon yapan kişi daha sakin olur, daha derin düşünür, daha farklı gözlerle görür hayatı. Hı hı. Yani kısacası şöyle söyleyeyim. Şu anki yaşantımız çok aktif, çok stresli olduğu için aşağı yukarı bir 24 saatlik bir dünyada yaşıyoruz. Yani 24 saat uyumuyoruz. Hı hı. Uyusak da uyumuyoruz. Evet. Onun için de meditasyon yaptığımız zaman daha sakin olup ve karar vereceğimiz şeyleri, düşündüğümüz şeyleri daha güzel bir şekilde karar vermek için meditasyon çok sağlıklıdır, çok yararlıdır. Bundan hariç sağlık konusunda bakarsanız meditasyon yapan kişinin ruhen olsun, yani bedensel olsun, vücudu komple daha iyi ve sağlıklı olur. Hastalıkların çoğuna yardımcı olur. Dinlenmiş vücut kendini iyileştirir. İyileştirir diyorsun. Peki abi mesela şimdi bazı insanların yaşantısı gerçekten çok zor oluyor. Yaşam tarzlarından dolayı, işte yaşadıkları ekonomik sıkıntılardan dolayı sinirli olabiliyorlar. Bu sinirli olmalarına ve sakinleşmelerine de olanak sağlıyor mu? Tabii ki, tabii ki. Ama şimdi şu olayı şöyle gör. İnsan neden sinirli olur? Bir kişi, bir erkek veya bir kadın neden sinirli olur? Neden abi? Beklentileri olmadığı için. Bir erkek neden daha çok sinirli olur? Ailesine, yakınlarına istediklerini veremediği için olur. Bu da sürekli olarak kendisine zarar vermesine veyahut da çevresine zarar vermesine neden olur. Evet. Yani en büyük kural şu. Bugün bu. Bugün bu durumdayız. Bugünkü durumumuz örnek çorba içeceğiz. Ya da bu hafta evde sadece çorba paramız var. Çorba içeceğiz. Bir ay sonra işlerin üzerinde olayı farklı gözle görürsen zaten hayatını değiştirirsin. Evet. Doğru söylüyorsun. Hayatını değiştirmek senin elinde. Hayatının şu anki durumda olması da senin elinde. Kişinin elinde. Onda eğer ki hayatını değiştirirsen, daha farklı gözle dünyayı görürsen, daha farklı şekilde bazı şeyleri kabul edersen, birincisi sakin olursun, sinirlenmezsin. Hani bugün Türkiye'de kaç para bir cep telefonu? 100 bin lira, 150 bin liralık telefon kullanabilirsin. Ya da almak istersin, alamazsın, çok sinirlenirsin. Alamadığın için kendi kendine stres yaparsın. Ama aynı görevi 10 bin liralık bir telefon da görür. Evet. Doğru. Tamam, belki öbürü kadar ne onun adı pikseli mi şey falan yoktur, belki daha aktif değildir veyahut da daha iyi bir kamerası yoktur ama aynı görevi görür. Tabii. Doğru söylüyorsun. Bugün 1000 liran var, 1000 liralık insansın. Kendine bakarsın, gözünün önüne bakarsın, dikkat edersin, o 1000 lirayla mutlu olursun. Yarın da 100 bin liran olur, 100 bin liralık adam olursun. 100 bin lirayla mutlu olursun. Ama ki sen sürekli olarak daha fazlasını istersen, ona azim edersen, daha fazlası olsun dersen bu sana stres yapar. Bu stres de
hedefin 1 milyon ise ona ulaşamadığın için bu sefer de kendi kendine stres yapar. Bu da seni sinirlendirir. Kendini, buradaki en büyük olay kendini ispat etmektir. Kendini, yani kişi orada kendisini ailenin diğer fertlerine ispat etmek istiyor. Aslında ben bu değilim diyor. Ben 1000 liralık adam değilim, ben 100 bin liralarım. Ama oraya ulaşamadığı için de bu sefer sinirlenip ya demin de dediğim gibi ya kendisine ya da çevresine zarar veriyor. Anladım. Sadece sabır edip meditasyon yapıp daha farklı düşünerek ne yapabilirim, daha iyi ne yapabilirim. İnanın ki her insan çok müthiş kapasiteli insanlar var. Bizim insanımız insanoğlu kadar güçlü kapasiteli bir şey yok. Doğru. Biz isteyelim, istediğimiz her şeyi yaparız. Doğru. Yeter ki biz isteyelim. Doğru. Doğru söylüyorsun abi. Doğru söylüyorsun abi. Ama biz başlıyoruz bir şeye. Bir müddet sonra bakıyoruz ki arkası önü yok, bırakıyoruz. Doğru. Bekliyoruz. Ya belki bir gün daha beklesen olacak. Ya da biraz daha farklı azim göstersen, stres yapmayacaksın. Kendini paralamayacaksın. Kendini paraladığın zaman bütün enerjiyi blok edersin. Zorladığın zaman enerjiyi blok edersin. Rahat bırakacaksın. Yapmayın demiyorum, çalışmayın demiyorum. Hiç kimse, Allah hiç kimseye yukarıdan ekmek atmaz. Amin. Herkes kazanacak kardeşim, çalışacak, herkes çalışacak, herkes kazandığını hak edecek. Doğru. Doğru söylüyorsun abi. Birisi bilgisayar uzmanı olacak, öbürü araba tamircisi olacak, öbürü uçak mühendisi olacak. Artık neyse, birisi çöpçü olacak, birisi boyacı olacak, birisi badanacı olacak. Her neyse, adı neyse fark etmez. Ama nedir diyeyim ona? İstemek ve bunun karşılığını vermek. Vermek. Doğru. Doğru Çalışırsa söylüyorsun. olur. Hani ne yaparsın? Sen yatarsın akşama kadar. Akşam kalkarsın saat 5'te 6'da. Dersin ki Allah'ım sen bana niye vermiyorsun? Niye versin kardeşim sana? Ondan sonra da Sen ne yakınırız, yaptın sayflanırız. Doğru söylüyorsun abi. Yani ondan sonra da daha fazlasını isteriz. Bu sefer de niye olmuyor diye kendimize kızarız. Emek vereceksin. Aynen. Aynen. Hiç kimse dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse o kadar zengin insan havadan para kazanmadı kardeşim. Doğru. Herkes kendince çok büyük bedeller ödedi. Herkes kendince çok şeylerden vazgeçti. Ve bu seviyeye geldiler. Anladım. Tamam. Anladım abi. Bu da bir stres. Bu da bir şey. Ama sadece istediğinize emin olun ve o yönde çalışın ve bekleyin. Stres yapmadan. Yani biz emeğimizi harcayalım, çalışalım, çabalayalım. Zaten bize gelecek olan gelecektir muhtemelen. Aynen. Yani ben öyle insanlar tanıyorum ki emek veriyorlar, gerçekten de çalışıyorlar. Ama iş yerlerine giderken zaten başta negatif gittikleri için ya işte bu kadar emek veriyoruz da kazanmıyoruz da çalışmıyoruz da hak etmiyoruz da dönmüyor da olmuyor da yapmıyoruz da falan dedikleri için o enerji oraya gelecek olan müşteriyi dahi engelliyor. Doğa, tabiat sana yardımcı oluyor. Sen bu deneyimi yapmak istiyorsun ve bu konuda sana yardımcı oluyor. Anladım. Sen giderken işinin başına mutlu gidersen sonucu da mutlulukla biter. Aynen. Aynen abi. Aynen abi. Peki abi bir şey daha, hani bir başka sorumuza geçelim istersen. Tabii ki, buyur. Şimdi kader nedir abi? Yani bir başka danışanımız da mesela kader konusunu merak ediyor. Kader nedir? Kaderi biz şekillendirebiliyor muyuz? Kaderi biz değiştirebiliyor muyuz? Yani var mı böyle bir imkan elimizde? Çok geniş kapsamlı bir konu kader ama. Evet. Yaradan insana
insanoğluna öyle bir güç vermiştir ki akıl. Her doğan insan ya da canlı, bütün canlıların kaderi vardır. Canlı dünyaya geldiği zaman bir, nasıl diyeyim, yaşayacağı bir hayat vardır, bir kader vardır. Bu kader belli bir kalıp içindedir. Yani nasıl tabir etmeye çalışırsam size kolay olur. Yani bir dünyaya gelirsin. Dünyada işte belli bir yaşa kadar bir yerde çalışacaksındır. Belli bir seviyeye geleceksindir. Ondan sonra evleneceksindir. İşte çocukların olacaktır. İşte şu hayatı yaşayacaksındır. Aşağı yukarı. Ondan sonra da şu zaman gelince işte vefat edip gideceksindir. Öleceksindir. Bedeni terk edip gideceksindir. Bu kaderdir. Aynen. Standart, kalıplı kader. Yani her insanın yapması. Yalnız burada yola çıktığın zaman mesela inşaat ustası değil de inşaat mühendisi olabilirsin. Bunu karar verecek olan sensin. Tabii. Yani burada dersin ki yok arkadaş ben biraz daha okuyacağım. Kalıpçı olmayacağım da inşaat mühendisi olacağım. Ya da inşaat müteahhit olacağım. Yani Mimar olacağım. yani seçenekleri seçmek yine bizim elimizde aslında. Öyle değil mi abi? Seçenekleri seçmek bizim elimizde. Biz karar verebiliriz. Şimdi şöyle düşünün. Bir bayan ya da bir erkek çok mutsuz. Bir evli, ailesi var. Çok mutsuz. Evinde huzur yok. Ama hala diretiyor ki orada durayım diye. Evet. Oradan kıpırdamayayım, orada durayım, bu hayatı yaşayayım diye. Bunda bir sıkıntı yok, yaşayabilir. Bunda bir sıkıntı yok, yaşayabilir. Ama eğer isterse ki masaya vurup, kalkıp yeter ya, ben gidiyorum diyebilir. Doğru. Doğru. Yani bu insanın kendi elinde. Ama biz ruhlar öyle bir şeyiz ki biz alıştığımız şeyleri bırakmak istemiyoruz. Biz gördüğümüz halde, bildiğimiz halde bu bizi mutsuz ediyor veya bu bize zarar veriyor. Bu iş olabilir, evlilik olabilir, aile içinde olabilir. Yani şöyle tabir edeyim. Ben her gün geliyorum senin evine, sana bir tokat atıyorum. Her gün geliyorum, bir tokat atıyorum. Evet abi. Her gün geliyorum, bir tokat atıyorum. Ve sen bana saygından dolayı ya da beni sevdiğinden dolayı bana hiçbir zaman sesini çıkartmıyorsun. Evet. Ben nereden bileyim bunun sana acı verdiğini? Tabii ki insan olarak birisi bana tokat atsa canım acıyacak. Ben biliyorum bunun sana acı verdiğini. Ama sen karşılığını vermezsen ben nereden bileyim bunun sana acı verdiğini? Doğru. Değil mi? Doğru. Ta ki sen bana dersin ki abi dur bir dakika ne oluyor ya? Sen her gün geliyorsun buraya. Bir tokat atıyorsun bana. Canımı yakıyorsun gidiyorsun. Biz sana saygımızdan seslenmiyoruz da yani yeter artık. O günden sonra ben bırakırım sana vurmayı. Bu senin kaderini değiştirmendir. Doğru. Doğru abi. Bu senin kaderini değiştirmendir. Yani insanları kırmak zorunda değilsin. Veyahut da zarar verme. Ama olaya başında engel olmazsan sonradan o kişi suçlu değildir. Suçlu olan sensindir. Yani O yüzden pardon abi. özür dilerim. O yüzden ben mesela bir konuyla birisiyle bir ortaklık veyahut da bir iş, herhangi bir iş, bu ticari ortaklık şart değil, herhangi bir iş konusunda ya da bir şeyden dolayı birisiyle oturmadan önce ya da bir şeylere başlamadan önce ben önden her şeyi anlatırım. Ki bilsin ona göre. Önceden konuşurum. Bak bu böyle kardeşim. Sonradan birbirimizi üzmeyelim ya da böyle olmasın. Ben her gün bir tokat yemeyi severim ya da ama bana tokat atma gibi. Anladım. Yani reaksiyon göstermek aslında.
Yani reaksiyon gösterene kadar. Hayatta da zaten öyle değil mi abi? Biz reaksiyon gösterene kadar her şey stabil ve monoton şekilde devam ediyor. Ta ki biz reaksiyon gösterene kadar. Reaksiyon gösterdikten sonra ya düşüşe ya yükselişe geçiyor. Gösterdiğimiz reaksiyona bağlı olarak aslında hayatımız. Tabii ondan sonraki senin tepkine bağlı aslına bakarsan. Evet. Karşıda sana tokat vuran insana la bir daha görüşmez isen farklı bir boyuta çıkar ya da karşıdaki insanı uyardığın için karşıdaki insan sana bir daha tokat atmazsa bu sefer başka bir boyuta çıkar. Anlıyorum. O zaman belki de o tokat vuran kişi ya da vurmak isteyen kişi senin en iyi arkadaşın olur ve daha kaliteli bir yola çıkarsın. Anladım abi. İnsanlar gerçekten düşünmüyorlar. Karşıdaki insana ne kadar zarar verebileceklerini ya da verdiklerini düşünmüyorlar. Evet. Farkına ya da düşünseler bile farkına varmıyorlar. Çünkü düşünmek istemiyorlar. Demin dediğim gibi yani adam geliyor her gün tokat vuruyor sana. Sen seslenmezsen demek ki diyor bu onun hoşuna gidiyor. Doğru. O da bunu marifet bilip her gün gelip bir tokat atıyor sana. Nasıl ses çıkarmıyorsun diye. Nasıl bakıyor ses çıkartmıyor. Abi demek hoşuna gidiyor ya. Gelin bir tane vurayım. Yarın bir tane daha vurayım. Yarın bir tane daha vurayım. Sürekli. Doğru. Ta ki biz ses çıkarıp reaksiyon gösterene kadar. Tabii ki. Hayat da öyle. Tabiat da öyle. Tabiata da aynısını isyan ettiğin zaman yani ne istediğini söylediğin zaman ya da tepki verdiğin zaman tabiat da değişir senin istikametinde. Aynen. Sen seslenmezsen tabiat diyecek ya nasıl olsa bu benim dediğimi yapıyor ya da benim yaptığımı kabul ediyor. Devam etsin geçsin böyle. Kimse kimseyi yormak istemiyor. Tabiat da senin gibi düşünüyor. Onun da ruhu var. Doğru. O da düşünüyor Doğru. yani. O da bir nevi senin gibi tembel. Doğru abi. Doğru söylüyorsun abi. Yani onun için insanın her şey elindedir. Kaderini değiştirmek elindedir. Dünyada buna benzer yüzlerce, binlerce örnek var. Doğru seçenekleri seçerek kaderimizi değiştirmek yine bizim elimizde. Aynen ne istediğini bilmen önemli. Polis olmak istiyorsan polis olursun. Uçak mühendisi olmak istiyorsan uçak mühendisi olursun. Aynen. Kapıcı olmak istiyorsan kapıcı olursun. Yani bu senin elinde. Ama kapıcıyken istersen bir uçak mühendisi de olabilirsin. Bunun gibi örnekler çok yok mu Türkiye, dünyada? Çok var abi. Çok var. Bir sürü var. Aynen. Bir sürü var. İnsanlar dibe vurmuşlar. O gün yemin ediyorlar. O gün tövbe ediyorlar. Ondan sonra kalkıyorlar, okuyorlar. En iyi yerlere geçiyorlar. Doğru. Doğru. Bazısı da diyor ki ya diyor ama benden bu saatten sonra hiçbir şey olmaz. Olduğu gibi bırakıyor. Evet. Yani yeniden Bu kaderi değiştirmektir. aynen yeniden kalkmaya hiç imkan tanımıyor insanoğlu kendine. Bazı insanlardan bahsediyorum. Aynen. Yani bir de Budur kaderi değiştirmek. aynen. Bir de mesela şey var abi. Hani bu evrenden isteyeyim, hani dilekte bulunayım, onu yapayım, bunu yapayım. Tamam, evet, doğru. Bu ritüeller gerçek mi? Bir diğer soru da abi şu. Biz istiyoruz ama şimdi karşılığında bir şey yapmamız gerekmiyor mu? Az önce anlattım ya. Doğru. Tabii ki karşılığında bir şey yapman gerekiyor. Şimdi insanoğlu elini açar. Yaradan'ın işte bana bir ev ver. Örnek yani bu. Bir örnek atıyorum kafadan bir ev ver. Yukarıdaki de der ki Yaradan da der ki tamam. Ama ne zaman? Buradaki en büyük kelime oyunu ne zaman? Yani burada şunu demek ilk önce şart. Ne abi? Hemen şimdi bir ev istiyorum. Hemen şimdi bir ev istiyorum. Hemen şimdi. Şimdi burada iki kural var. Ben ev istiyorum dediğin zaman bu zaman açılır. 50 sene de olabilir, 100 sene de olabilir. Yukarıdaki sana yok demedi. Tamam bir ev al. Evin olsun. Örnek yani. Örnek. Tabii.
Yani bir evi almak, satmak aslında dürüst olarak sonra söyleyecek olursak yukarıdaki buna karışmıyor. Tabii abi tabii. Ama biz yani karışmıyor. Onun işi bu değil arkadaşım. Aynen. Yerin göğün sahibi olan adam demiyorum, özür dilerim, kelime öyle kaçtı ağzımdan, kusura bakmayın. Yerin göğün sahibi olan Yaradan kalkıp da senin bir tane evin için uğraşmaz. Doğru. Ev meselesi için uğraşmaz. Doğru. Ama senin evin için der ki bu ruh bunu istiyor, bu deneyimi yaşamak istiyor. Bunun için yardımcı olur. Yolunu açar. Ama yine aynısını söylüyorum. Eğer ki sen başında dersen ben ev istiyorum. Tamam. Bu bir sene içinde de olabilir, 100 sene içinde de olabilir. Hemen şimdi istiyorum dediğin zaman çark dönmeye başlar. Bu demek değil ki hemen şimdi istiyorum önümüzdeki bir saat içinde senin bir evin olacak. Ama zamanını aslında orada belirtmiş oluyoruz. Ama süreç başlar. Aynen. Ama o süreç şimdi başlar. Doğru. İkisi arasında evet çok fark var aslında. Doğru söylüyorsun abi. Ha. Bütün her istediğimiz şey bu. Bir de meditasyon yapanlar ya da yapan kişiler derler ki dileğini dile ama unut. Tabiat senin için o konuda çalışmaya başlar. Sen ki her gün dilek tutup o dilek üzerinde geceleri sabahlara kadar düşünürsen, uyumazsan, stres yaparsan bu sefer de önünü tekrar blok edersin. Enerjisinin önünü kesersin. Burada bir kısır döngü var. Bir paradoks var. Dileyip bırakacağız aslında. Aynen. Sürekli üstüne düştüğün zaman az önce dediğim gibi adam restoran kurmuş, çok güzel çalışıyor. Şahane bir restoranı var. Her şey dört dörtlük ama müşterisi yok. Oradaki kendi yarattığı stres, panik, stres dükkana müşteri gelmesini engelliyor. Blok ediyor. Blok ediyor. Buradaki istediğin dilediğin dilek de senin için o dilek harekete geçiyor. Olması için harekete geçiyor. Ama sen onun üstüne o kadar çok düşüyorsun ki, evet. O kadar çok stres yapıyorsun ki bu sefer araya o ilk başlarda anlattığım gibi elementarlar, demonlar, cinler devreye giriyor ve senin önünü bloke ediyorlar, kesiyorlar. Kesiyorlar. Önünü kesiyorlar, enerjinin akmasını kesiyorlar. Çünkü sen ondan sonra stres yapıp daha çok moral bozuyorsun ve daha çok stres yapıyorsun ve bununla birlikte onlar besleniyor, negatifler. Onlara imkan tanımış oluyoruz aslında biz negatif bir enerji yükleyerek kendimize. Yani o kadar ince bir çizgi ki bu. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bir misali. Aynen. Yani çok hassas bir şey. Aynen. Ama dediğim gibi yani bu ne yaparsan yap, ne kadar çok kendi kendine stres yaparsan yapacağın her iş o kadar çok uzar. Doğru. Doğru söylüyorsun abi. Doğru söylüyorsun. Peki mesela abi diyorlar ki hani pin atmak dediğimiz şey değil mi? Hani biraz önce senin de bahsettiğin gibi. Hani dileyip bırakmak gibi. Evet. Yani. Evet. Şimdi başka bir sorumuz daha var abi. Buyur. Şimdi bizim videolarımızdan astral seyahat ve reenkarnasyonla alakalı bir videomuz vardı biliyorsun. Astral seyahatle alakalı bir sorumuz var. Bir danışanımız yazmış. Astral seyahat tehlikeli mi diye sormuş. Bunun tehlikesini merak etmiş danışanımız. Tehlikeli mi abi astral seyahat? Astral seyahat gerçekten eğitimini aldıktan sonra çok zevkli bir şey. Çok zevkli ve çok heyecan verici bir şey. İnsanın kendini aşması gibi bir şey bu. Başka bir dünyaya geçip, başka bir boyuta geçip aşması gibi bir şey bu. Tehlikeli mi? Evet, kısmen tehlikeli. Tehlikeli olan taraf da eğer bilinçsizce
yapılan bir astral seyahatte öbür tarafa gidip öbür taraftaki o huzuru, o güzelliği bulduğunuz zaman tekrar buraya dönmeme ihtimaliniz var. Ya da tekrar tehlikeli taraf olarak ya da öbür tarafa geçtiğiniz zaman korumanız olmadığı için yani öbür tarafta eğitim almayıp tekrar ya tek başınıza yola çıktığınız için ve korumanız olmadığı için öbür boyuttaki varlıklarla karşılaşabilir ve bunun sonunda çok korkup bir daha kendinize gelemeyebilirsiniz. Ya da gelseniz dahi bu tarafta deli olarak tabir edilebilirsiniz. Anladım. Görülebilirsiniz. Astral seyahatte geri dönmediğiniz zaman bedeniniz bitkisel hayata döner. Buradaki bedeniniz. Beden burada yaşadığı sürece de bedeni terk eden ruh, o da bedeni terk eden ikinci beden öbür tarafta devam eder, yaşamaya devam eder. Ta ki dünyadaki beden, fiziksel bedeniniz ölene kadar. Tabii bu da bitkisel hayata dönüp hastanede bir yerde komada yaşamak 10 sene, 20 sene belki daha uzun bir süre olabilir. Bunun için bu tabii en tehlikelisi. Olmama ihtimali de var ama olma ihtimali de var. Dediğim gibi öbür tarafın güzelliğini görüp öbür taraftaki o huzuru, o mutluluğu gördüğünüz zaman tekrar buraya dönmeniz bazen çok zor oluyor. Değil mi? Yani ben şahsen hemen hemen her gün astral seyahate çıkıyorum işimden dolayı. Gerçekten bazen düşünüyorum ne gerek var, niye dönüyorum diye. Yani buradaki huzursuzluğu, buradaki yaşamı, buradaki olayları gördüğü zaman insan oradaki rahatlığı, huzuru gördüğü zaman aradaki farkı görünce ne gerek var ki niye geliyorsun? Doğru. Doğru aslında Yani abi. kal gibi. Doğru aslında abi. Peki astralde mesela astrale çıktığımız zaman orada birçok varlık var. Astral o evrende diyeyim birçok varlık var. Bunun tehlikeli olanları da var tabii bunların. Onlarla karşılaştığımız zaman herhangi bir zarar görür müyüz orada? Görme ihtimali var. Direkt görür müyüz? Hani bu şeye dönecek. Bana dokunmayan bile yılan bin yaşasın misali. Sen onlara dokunmazsan onlar da sana dokunmaz. Çok pardon, özür dilerim. Dışarıdan sadece seyirci olabilirsin, görebilirsin. Olayın içine girdiğin zaman ya da onların arasına girdiğin zaman haliyle bizi sevenler de sevmeyenler de oluyor. Ona göre tepki verenler olabilir, zarar görebilirsiniz. Zarar görebiliriz. Peki hani korunmak için eğitimini aldıktan sonra özür dilerim Estağfurullah. söylüyorum, bu konuyu söylemem lazım. Tabii. Bunun eğitimi var. Bu eğitim alındıktan sonra, bu gerçekten eğitim yapıldıktan sonra kendini nasıl koruyacağını, nasıl hareket edeceğini bildikten sonra sıkıntı olmaz. Eğitim alındıktan sonra herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız diyorsun yani abi. Kolay kolay yaşamasın, evet. Peki şimdi bir beden, bir ruh astrale çıktığında astral seyahatteyken bu kişinin bedeni yani dünyevi o bedeni uyandırılırsa ne gibi sonuçlar doğurur? Yani ne gibi zararı vardır? Şimdi astral bedene çıkıldığı an fiziksel beden dünyada kaldığından bir nevi bitkisel hayata döner. Kişi ani bir şekilde uyandırıldığı zaman, sarsıldığı zaman o anki panikten dolayı astral beden fiziksel bedene dönmeyebilir.
Onun için de dünyevi olan yani fiziksel beden burada bitkisel hayata dönebilir. Bitkisel hayatta kalır. Bunda da mecbur bir eğitimli kişiye yani bu konuda yetkili kişiye başvurmanız gerekir ki o kişi o beden dışında kalan astral bedeni tekrar fiziksel bedene geri getirsin. Peki yani peki hani şunu sormak istiyorum ben abi. Şimdi koma ve bitkisel hayat dedik ya. Bu koma ve bitkisel hayatın geneline mi hani söylenebilecek bir şey? Hani komadaki her hasta böyledir ya da bitkisel hayata girmiş olan her insan böyledir diyebilir miyiz? %90 evet. %90. Yani bitkisel hayat beden yaşıyor ise astral beden ya da ruh bedeni terk etmiştir. Yani bedeni terk etmiş dediğin zaman ölüme girer. O biraz kelime olarak yanlış. Astral boyuta geçmiştir. Yani aradaki bağlantı hala kopmamıştır. Ama ruh başka bir yerde yaşıyordur. Başka bir yerde yaşadığı için de zaten bu bedenin içinde ruh olmazsa beden çöptür ya. Başka bir şey değil. Sadece boşluktur, çöptür. O ruh insan bedenin içine girdiği andan itibaren beden konuşabilir, beden hareket edebilir, beden yiyebilir ya da yaşayabilir, hissedebilir. Aynen. Yani öbür türlü beden hiçbir şey değil. Dediğim gibi yani beden sadece bir elbisedir. Doğru. Sizin de dediğiniz gibi ben de aynısını söyleyecektim. Elbisedir diyordunuz. Doğru söylüyorsunuz. Evet yani bir elbiseden hiçbir farkı yoktur. Beden ruhsal beden ya da astral bedeni terk ettiği zaman beden dışında oldu mu buradaki beden hiçbir şeye yaramaz. Yani aküsü bitmiş bir araç gibidir. Yeni dünyada her gün yeni robotlar yapılıyor. Doğru. Şarj olmazsa ne olur o robotun? Kullanılamaz. Elektriği olmazsa, aküsü olmazsa ne olur onun? Hiçbir işe yaramaz abi. Kullanılamaz. Hiçbir şey yaramaz. Teneke parçası. Evet. Aynı bizim içimizdeki şarj da bizim içimizdeki de akü de işte ruhumuz. Onun sayesinde yaşıyoruz, onun sayesinde hissediyoruz, onun sayesinde görüyoruz ya da duyuyoruz. Ama o olmadı mı kaldır at. Atıyoruz da zaten. Her gün yüzlerce, binlerce insan ölüyor. Doğru. Her gün götürüyoruz. O elbisemizi bir yere gömüyoruz. Oluyor bitiyor. Doğru söylüyorsun abi. Haklısın abi. Yani zor bir çalışma olmak şartıyla eğer komadaki insan uzun vadede komada değil ise ve sabırlı bir çalışma sonucunda astraldaki bedeni fiziksel bedene döndürüp kişiyi uyandırmak mümkündür. Mümkündür diyorsunuz abi. Mümkündür. Zor, çok zor bir iş ama mümkündür. Mümkündür diyorsunuz. Tamamdır. Evet Şahin abi. Şahin abicim sorularımız bitti. Ondan sonra yani arkadaşlarımız, izleyenlerimiz, danışanlarımız akıllarındaki soruları videonun başında da söylediğim gibi yorumlara, yorum kısmına ve mail hesabımıza yazarlarsa çok seviniriz. Tabii ki efendim, tabii ki. Ekleyeceğiniz son... Sorusu olan herkes bize soru sorabilir, yazabilir, mail atabilir, direkt videonun altına yorum yapar. Bize sorulan her türlü soruya elimizden geldiği kadar cevap vereceğiz arkadaşlar. Size çok teşekkür ediyorum Şahin abi. Bu değerli sohbet için. Ben teşekkür ederim. Bir Sen Sor programının sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir dahakine görüşmek üzere. Hoşça kalın.